Merhaba XATV izleyicileri. Bugün yanımızda 2025 model Audi Petcross 650L var. Audi markası kimdir? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Audi markası 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapan bir firma. 30 yılı aşkındır ATV üretiyor. Türkiye'de yaklaşık 2,5 yıldır varlar. Bu sene 2025 Moto Fuarı'nda 2025 makyajlı kasayı tanıttı. 2025 makyajlı kasada neler var? Size biraz ondan bahsedeyim. Aslında motor olarak hiçbir farkları yok. 2024 ile 2025 aynı motorla, aynı diferansiyelle, aynı şanzımanla geliyor. Şanzımanda birkaç ufak problemleri, kronik sorunları bu kasada değiştirmişler. Bu kasada size dijital ekran geliyor. En büyük özelliği o. Dijital ekran dokunmatik. Dijital ekran dedik. Biraz size onu açayım istiyorum. Dijital ekranın üstünde her şeyi görebiliyorsunuz. EPS direksiyonu 3 farklı modda ayarlama imkanı veriyor. Direkt dokunmatik olduğu için anında izin veriyor. Onun haricinde Trip A'yı, Trip B'yi ve genel kilometreyi aynı anda görebiliyorsunuz. Benzin göstergeniz zaten var. Hararet göstergeniz hem derece hem çubuklu gösterge olarak mevcut. Aynı zamanda ormanda motorunuz arıza ışığı yaktığı zaman fault kod kısmından arıza kodlarını okumanıza sağlıyor. Ön lastikler 27-9-14 ölçülerine sahip. Arka lastikler 27-11-14 ölçülerine sahip. Bu motorda 27 lastik ve bedlock'lı jant var. 27 lastik neden önemli? 27 lastikle çamur geçişlerinde vesaire daha rahat veyahut da tümseklerden, kanallardan geçerken daha rahat geçebilirsiniz. Bedlock jant ise lastiğinizi düşük hava kullanımında kullanmanıza yarar. Yani 3 havada, 4 havada, 5 havada lastiğinizi kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla lastiğiniz janttan ayrılmaz. Biraz size malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Bu fiyat bandındaki 600 ve 700 cc aralığındaki motorların ön tarafından az eğilip salıncaklarına bakarsanız bu motorun salıncaklarının daha kalın olduğunu göreceksiniz. Petcross 650L'de çift silindir motor var. 53 beygir, 62 Nm tork var. Size iki silindirin ve tek silindirin farklarından biraz bahsedeyim. İki silindir motorda vibrasyon yani titreşim yok denecek kadar az olur. Fakat tek silindirde vibrasyon ve titreşim yüksek seviyelerde olur. Yani siz gidonu tuttuğunuz zaman, elcikleri tuttuğunuz zaman sizin bileğiniz ve eliniz titremez. Bu da sizi uzun sürede kullanımlarda yormaz. Onun haricinde iki silindir olması hacmi büyüttüğü için yani genel manadaki hacmi büyüttüğü için daha rahat rampa çıkarsınız, daha rahat yük çekebilirsiniz. Yani yaptığınız agresif işleri veyahut da bir römork çekimini daha kolay yapabilirsiniz. Sizin ve benim de içimde bulunduğum ATV camiasında bilinen bir şeydir. CVT şanzımanın sürekli kayış koparma problemi. Audi diyor ki bizim CVT şanzımanlarımızda herhangi bir problem yok. Bizim kayışlarımız zorlamazsan kopmaz. Ben testini yaptım. Zorladığımı da düşünüyorum ve CVT şanzımanı koparamadım. Mühendislik tamamen farklı bir şanzıman var. Kayış koparmıyor. Tabii ki lastiğiniz dönmezse kayış koparırsınız. Yani lastiğiniz dönmüyor ama kayışınız içeride dönmeye devam ediyor. Gaz verdikçe kayışınız dönecek. Dönünce fazla ısınacak. Isınmadan dolayı kopacak. Bu CC'de Türkiye'de çift silindir olan tek ATV şu an Audi Petcross 650L. Audi Petcross 650L ön arka tampon koruma demirleriyle geliyor. Standart donanım olarak geliyor. Amasör rengi, tampon rengi, bedlock rengi ve koltuk rengi hepsi birbiriyle aynı. Bu fiyat bandındaki herhangi bir ATV'de olmayan bir özellikten bahsetmek istiyorum size. Şnorker kiti. Şnorker kitini fabrikadan satın alabiliyorsunuz veyahut da bayinizden satın alabiliyorsunuz. Yetkili servisler de bunun takım sürecinde size yardımcı oluyorlar. Şnorker kitinin içinde neler var? Size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şnorker kitinin içinde ATV'nizdeki mevcut radyatör sökülüp size veriliyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz kısım
plastik aksam, şurada gördüğünüz plastik aksam sökülüp size veriyor. Onun haricinde şnorkel kitinden gelen yeni bir kit sizleri karşılıyor. Burada bir daha plastik kit bulunmuyor. Buraya şnorkel kiti geliyor. Buradan demir daha uzun bir hale geliyor ve şnorkel kiti bütün havalandırmaları yukarıya alıyor. Bunun içinde motor havalandırması, diferansiyel havalandırmaları, CVT şanzıman havalandırması ve şanzıman havalandırması dahil. Şnorkel kitini taktığınız zaman motorun su seviyesini yukarıya çıkarabiliyorsunuz. Yani daha yüksek su geçişlerini sağlayabiliyorsunuz. Buna destek olarak da hava filtre kazanı tamamen silikonla kaplanmış durumda. Hava filtre kazanından su almıyor. Ön tarafta aynı zamanda 3000 EBS vinç var. Standart donanım olarak geliyor. Daha önceki modellerde gücünün yetersiz kaldığı söylenmiş. Müşteri gelir bildirimlerini fabrika düzeltme kararı almış ve vinç şu an gayet yeterli seviyede. Hem müşteri kullanıcıları, müşteri yorumları olarak hem de kendi yorumlu olarak vinç gayet yeterli. Testini yaptık. Audi Speedcross 650L'nin farlarından biraz bahsetmek istiyorum. LED far, aynı zamanda etrafında Angel dediğimiz halka var. Harici elektrik bağlantısı olarak bir adet çakmaklık girişi ve bir adet USB ve Type-C girişi mevcut. Gidon üzerindeki kumanda takımına geldiğimizde burada marş tuşu bizi karşılıyor. Standart birçok ATV ile aynı olan bir marş takımı. Bir değişiklik yok. Onun haricinde sol tarafında hemen marş tuşunun sol tarafında farları kontrol edebildiğiniz yukarı ve aşağı oynayan bir buton. Onun ön tarafında da bazı ATV'lerde olmayan selektör tuşu var. Gidonun sağ tarafına geldiğimiz zaman burada bizi sadece bir gaz kütüğü karşılıyor ve el freni. El freni gayet yumuşak, ergonomik kullanılabilir. El frenini çekili bırakmadığımız zaman koltuğun üstünde oturmuyorsak dörtleri yakıyor ve kısık sesle bağırıyor. Kısık sesle bağırması çok hoşuma gitti. Gaz kütüğünün üstünde 2 çeker, 4 çeker ve ön kilit diferansiyel bizi karşılıyor. Ön kilit diferansiyel her ATV'de olmadığını herkes benim gibi biliyordur. 22 litre yakıt deposu hacmine sahip ve yakıt depo kapağı motorun hemen arka sağ kısmında. Arka sağ kısmında olması benim çok hoşuma gitti. Neden de diyecek olursanız ön tarafta, ön konsolda olduğu zaman yakıt tabancasını çıkartırken her tarafa benzin damlıyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyordu. ATV'nin arka kısmına geldiğimiz zaman çeki topuzu mevcut. Çeki topuzun hemen üzerinde römörkün elektrik alabileceği bir fiş soketi var. Fiş soketi biliyorsunuz ki her ATV'de mevcut, standart donanım olarak gelmiyor. Fabrika demiş ki biz bunu standart donanım olarak gönderelim. Adam römörk takıyorsa elektriğini de bağlayabilsin. O yüzden standart donanım olarak eklemiş. Tampon demirinin hemen altında bizi geniş ve büyük bagaj karşılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Aynı zamanda orman etabında kesinlikle açılmıyor. Testini yaptım. Arka koltuğun hemen altında bir adet havadanlık gözü mevcut. Havadanlık gözünün içinde size sıfır verildiği zaman bu çıkıyor. Bunun içinde ne var diyecek olursanız bir adet tors alyan. Bu motorda birçok şey tors alyanla açılıyor. Bir adet yıldız düz tornavida. Bir adet buji anahtarı, çok önemli bir şey, kaybetmeyin. 8-10 anahtar, 13-15 anahtar. Aynı zamanda amasörlerin yükseklik ve alçaklık ayarlarını yapabileceğiniz amasör anahtarı çıkıyor. Evet, XATV Şili ailesi olarak objektif davranacağımıza söz vermiştik. Şimdi biraz size kötü yanlarından bahsetmek isterim. Bu ATV'nin kötü yanı yok. Kötü yanı, bunu tamamen kendime göre yorumlamak istiyorum. Bence süspansiyon yumuşak. Yorumları okudum. Sert diyorlar fakat aslında burada sert olan lastik. Lastik hamuru bana göre çok sert. Süspansiyon lastiğe göre çok yumuşak. Yani ben lastiği 5 havada kullanıyorum. Evet, 5 hava normal ama birçoğunuzu görüyorum. Birçok ATV'yi izlediğim zaman lastik havaları genelde 15-20 civarı kullanılıyor. Fakat bu motorun her yerinde olan uyarı levhalarında zaten yazıyor. En fazla 7 PSI. Maksimum 7 PSI yazıyor. Fakat biz Türkler olarak ben de dahil bunları okumuyoruz. Benim tecrübem olduğu için ben 5 hava basıyorum ama okusak aslında 7 hava basılması gerektiğini göreceğiz. Bana göre çok ciddi bir sorun mu? Hayır, aslında değil. Bugüne kadar uzun zamandır Audius biniyorum. Bugüne kadar sele altından çıkmadı. Fakat selede birazdan siz göreceksiniz. Selede bir boşluk var. Bir aslında boşluk değil. Oynama var. Sağa sola sele önden oynuyor. Bu sizin için bir problemse evet, bunun değişmesi gerekiyor. Zaten fabrika etkileri değiştireceğini söyledi. Fakat benim için bir problem değil. Aynı zamanda ben aslında motoruma binerken, yani ATV'me binerken çok dikkat etmiyorum. Orası mı çizildi, burası mı çizildi, benim için bir problem değil. Ama eğer ki ben titiz bineceğim dersen biraz kırılgan bir boyası var. Çizilebiliyor.
Aynalardan bazı şikayetler gördüm. İkiz aynalarda herhangi bir şikayet göremedim. Ayna gayet büyük ve net. Bazıları kesimden, yani işte kristalize kesim falan diyorlar. Ben onunla da ilgili bir şey göremedim. Far konusunda farlar evet sadece bir noktaya odaklanıyor. Bana göre de biraz delici değil de, yani biz buna delici deriz. Delici led. Delici led farı var üstünde. Yayıcı led farı olsaydı ormanda daha güzel bir aydınlatma olabilirdi. Ama böyle yapılmış, böyle tercih edilmiş. Bugüne kadar ben bir sıkıntı yaşamadım. Gece de biniyorum. Ormanın içinde de gece de bindim. Problem yok. Sizlere biraz servis ağı kısmından ve parça tedariği kısmından bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle ATV kullanıcı olarak parça konusunda, parça bulma veya bulamama konusunda çok muzdaribiz. Yetkili servislerde dahil. Yetkili servislerde müşteriyle distribütör arasında kalma durumu var şu anda. Parça bulamıyoruz. Veyahut da zamanı uzun oluyor. Yani mesela el freni. El freni abi yok. Gelmiyor. Vidası yalama oluyor. Vidası gelmiyor. Uzun sürüyor. 1,5 ay müşteriyi bekleme süresi veriyorsunuz. Ve distribütör müşteriye dönmüyor. Müşteri yetkili servisle muhatap olduğu için yetkili servisler bu konuda biraz müzdarip. Audes bu konuda diyor ki biz en fazla 25 gün veririz diyor. 25 günden parçamız uzun sürerse diyor uçak kargo ile getiririz diyor. Maksimum 30-35 güne çıkar diyor. Bu da gerçekten Türkiye şartlarında, özellikle 2025 yılının Türkiye şartında gayet iyi bir süre. Eğer ki bu canavara sahip olmak isterseniz 2025 fuar lansman fiyatı 489.900 lira. Bugün sizlere Audes Petcross 650L'yi tanıtmaktan mutluluk duyduk. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.